Merhaba Derin Universe sakinleri. Fan modu bölüm 1'e hoş geldiniz. Bu bölümün konusu kapakta da göreceğiniz üzere Avatar Son Hava Bükücü. İlk bölümün konusu tabii ki de Avatar olacaktı. Hadi başlayalım. Su, toprak, ateş, hava. Bu animasyonun derinliklerine iniyoruz. Her sezonu, her karakteri, en çarpıcı sahneleri benim açımdan ve bilinmeyenleri konuşacağız. Hadi geçelim. Hadi penguenlerle kayalım. İlk sezonun temaları Aang'in Avatar olmayı kabullenmesi, Katara'nın savaşçıya dönüşmesi ve Zuko'nun onur arayışı etrafında döndü. Birazcık öne çıkan bölümlerden konuşalım. Aang'in 100 yıl boyunca buzda mahsur kalmasıyla açılıyor. Bu Shiva ve Budist meditasyon tekniklerinden esinlenildiği düşünülüyor. Zuko'nun ilk sahnesini görüyoruz. Ben Avatar'ı bulamazsam babam beni öldürecek. Size birkaç trivia vermek istiyorum. Katara'nın annesi Kya adını Michael Dante DiMartino'nun annesinden alıyormuş. Bu beni gerçekten şaşırtmıştı. Çünkü Katara'nın annesiyle olan aksı benim bu hikayede en sevdiğim hikaye akslarından biri. İlk bölüm büyük ihtimalle çoğumuzun en sevdiği bölümlerden biri. Çünkü alışılmışın dışında bir animasyon ilk bölümü izliyoruz. Avatar Son Hava Bükücü'nün ilk bölümünde. Peki benim en sevdiğim bölümlerden Aang ve Zuko'nun paralel geçmişlerinin anlatıldığı 12 ve 13. bölümlere geçelim. Aang'in sorumluluklarından kaçışını ve Zuko'nun babası tarafından dışlanışını iki ayrı aksı aynı sekansta izliyoruz ve bu aslında Aang ve Zuko'nun kaderlerinin nasıl paralel işlendiğinin bir göstergesi. Ve bu bence iki karakterin zaten dizi sonunda birbirleriyle ne kadar bağlantılı olacaklarının da bize bir foreshadowing olarak gösterildi. Sezon finalinden biraz bahsedelim. Aang'in ruh dünyasına gitmesi Budist inançlarına dayanan mistik bir öğe olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şöyle bir bilgi var ki Yu'nun ay ruhuna dönüşmesi aslında Çin mitolojisindeki Chang'e'den esinlenilmiş. Bu bölümün müzikleri Japon No tiyatrosu müziklerinden esinlenerek beslenmiş. Birinci sezon aslında benim en sevdiğim sezon değil. Avatar Hava Bükücü'nün en sevdiğim sezonu aslında ikinci sezon. Ve ikinci sezona giriş yapalım. Çünkü bence en etkili sezon ikinci sezondu. Toprak Kitabı. Bu sezonun temaları Toph'un gelişi ve bükme sanatının sınırları, Ba Sing Se'deki politik manipülasyon ve Azula'nın şeytani planlarını görüyoruz ki Azule Azula da çok iyi yapılandırılmış bir karakterdi. Benim en sevdiğim bölümse tabii ki de The Blind Benedict yani Toph Beifong'un epik girişini görüyoruz. İkonik o karakter. Yani diyor ki beni küçümsemeyin, ben görmesem de sizi görebiliyorum. Bir de şöyle bir trivia var, biliyor muydunuz bilmiyorum ama Toph karakteri aslında erkek olarak yazılmış en başında ama sonradan değiştirilmiş ki bu animasyon açısından en iyi kararlardan biri. Çok fazla iyi karar var şimdi bu animasyon için. O yüzden sıralayamıyorum ama en iyilerinden biri kesinlikle bu. Toph karakteri aslında izleyiciye kendinizde dışarıdan bakınca farklı görünen herhangi bir şeyin aslında sizde büyük bir avantaja çevirebileceğinizin göstergesi o aslında. Diğer bir beğendiğim ikinci sezondan bölümse Tales of Ba Sing Se yani en çok ağladığım sahnelerden biri burada olmuştu. Amca Iroh'un oğluna ağıt yakmasını görüyoruz aslında. Oğlum eğer buradaysan lütfen beni affet diyor. Ya Iroh karakterini sevmeyen var mıdır zaten diye düşünüyorum. Iroh aslında savaştan en büyük yarayı almış eski bir komutan ve aslında efsane olarak anılan bir komutanken bir anda işini bırakan, oğlunu kaybettiği için bu gibi dünyasal şeylere daha az bağlanan, daha çok manevi duygularıyla hareket eden bir karakter. Ve hepimizin de herhalde böyle bir amcası olmasını isterdik. Peki şunu biliyor muydunuz? Iroh'un seslendirmeni Mako Iwamatsu bu bölüm yayınlandıktan sonra
kısa bir süre sonra vefat etmiş ve bu yüzden de bölümü onun anısına ithaf ediliyor ve bölümün sonunda For Mako diye geçiyor. Çok duygusal bence. Yani hem bölümün hikayesi hem de bölümden sonra seslendiren kişinin vefat etmesi inanılmaz bir denk geliş, kadersel bir şey bence. Ve ikinci sezonun sezon finali. Of, hepimizin o travmatik sezon finaline gelelim. Kısa kısa böyle sahnelerden bahsediyorum ama sonrasında karakterleri biraz daha eleştirdiğim, baktığımız bir bölüme geçiş yapacağız. Her sezon hakkında kısa bir özet geçelim istiyorum. Eee, Burada sezon finalinde, ikinci sezonun finalinde Azula'nın şimşek bükmesini görüyoruz. Zuko'nun ihanet sahnesini ve Katara ve Azula kapışması ve tabii ki de Engin. Wow. Engin vurulması. Bu sahneyi bir sonraki part'ta daha detaylı bir şekilde işleyeceğim. Ama kısaca birkaç trivia vereyim. Azula'nın şimşek bükme yeteneği Hindistan'daki Şavizm inanışındaki enerji dengeleme tekniklerinden esinlenerek yaratılmış. Ve şimdi daha detaylıca bu sahne hakkındaki fikirlerimi söylemek istiyorum. Azula'nın Aang'i sırtından yıldırım bükmeyle vurduğu an, bu sahne sadece bir dövüş sahnesi mi yoksa derin sembollerle dolu bir anlatım mı? Detaylıca bir inceleyelim. Bu sahnede Aang uzun süredir yapamadığı şeyi başarıyor aslında. Avatar State'e, avatar haline girmeye kendi isteğiyle açıyor. Ve Aang'in ışıklar içinde yükselişi Budist aydınlanma anlarına bir gönderme aslında. Omurgasından geçen enerji Çin tıbbındaki çakra sistemine dayanıyor. Yeşil ışık kalp çakrasını temsil ediyor ve sevginin gücüyle dengelenen bir ruhu sembolize ediyor. Ve sonunda görüyoruz ki Azula yıldırım bükmeyle saldırıyor, sırtından vuruyor. Aslında burada sırtından vurma sadece bir dövüş koreografisi değil, aynı zamanda orada gösterilen şey ihanetin ve dengenin bozulmasının bir simgesi. Azula burada tamamen kontrolden çıkmış gücün temsilcisi olarak var alıyor. Mavi yıldırım normal ateş bükmeye göre daha saf bir enerji formu. Azula'nın zihinsel dengesizliği ve ölümcül doğası bükme yeteneğine de yansıyor aslında. İlginç bir bilgi vermek gerekirse sahne klasik trajedilerde kahramanın düşüşü olarak bilinen bir anlatı tekniğiyle yazılıyor. Ve Luke Skywalker'ın Darth Vader tarafından yenildiği Star Wars sahnesiyle paralellikler gösteren bir sahne. Ben bu sahnede kişisel olarak en çok beni etkileyen şey aslında hero olarak, hero journey yani kahramanın yolculuğu olarak bilinen klasik bir hikaye anlatımı vardır. Bu hikayede daha demin de söylediğim gibi klasik trajedilerden biri olan kahramanın düşüşü olarak bilinen bu tekniği en iyi ve en vurucu şekilde gösteriyorlar aslında. Ve bu bana aslında bir izleyici olarak özellikle çocukken ne kadar hepimizin düşebileceği, en belki de tap olduğu noktada hepimizin başarısız olabileceğini ama bunun hiçbir şeyin bir sonu olmadığının da bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında ölüyor Aang orada ama tabii geri dönüyor. Biraz da bu sahnenin yaşamasındaki detaylardan bahsetmek istiyorum. O kadar etkili bir sahne ki her detayını araştırmak istemiştim. Engin Avatar State'e girişinde kullanılan parlak auralar el çizimi animasyon yerine dijital efektlerle desteklenmiş. Çakraların açılışı sırasında gösterilen enerji akışı gerçek akupunktur noktalarına ve enerji merkezlerine dayanıyor. Yıldırımın enge çarpma efekti yavaş çekim ve titrek ışık geçişleriyle izleyiciye ölüm anı hissi veriyor aslında ve hepimiz de bunu zaten herhalde ilklerimize kadar hissettiğimiz bir sahne. Avatar'ın yani Aang'in Avatar State'e girerken çıkan uğultulu ses Budist mantralarından ilham alınarak oluşturulmuş. Yıldırım sesi yani gerçek gök gürültüsü ve elektrostatik yüklerin laboratuvar ortamında kaydedilip karıştırılmasıyla üretilmiş. Yani çok büyük bir emek var bu animasyonun arkasında. Bu animasyon benim için çok büyük
bir önem arz ediyor benim kişisel açıdan. Çünkü benim çoğu ahlaki değerimin yetişkinlikte de bu gerçekten çok fazla abartıyormuş gibi gözükebilirim ama tamamen kişisel söylüyorum. Bu animasyona dayandığını söyleyebilirim. Benim için çok etkileyici bir animasyon ve büyüdüğümde de yetişkinken de çok fazla tekrar izlediğim bir animasyon. Ve sahneye tekrar geri dönelim. Senaryo yazımı ve alternatif sahnelerden bahsedelim. Orijinal senaryoda Azula'nın saldırısı Aang'in göğsüne geliyormuş. Ancak yaratıcılar sırtından vurulmanın ihaneti daha iyi simgeleyeceğini düşünmüş ki bence çok daha mantıklı ve aynı zamanda etkileyici bir sahne haline getirmişler. Alternatif bir senaryoda Zuko'nun saldırıyı engelleyip yaralanmasını planlamışlar ama bu fikir rafa kaldırılmış. Bence Zuko'nun bu yani alternatif senaryoda Zuko'nun saldırıyı engellemesi aslında karakterin dönüşümünü daha hızlıya alacaktı ve böylece Zuko'nun 3. sezondaki değişimine daha az ikna olurduk. Yani bence 2. sezon finalinde Zuko'nun ona şans verildiğinde taraf değiştirip bildiği yoldan gidip yani taraf değiştirmeyip diyeyim bildiği yoldan Azula'ya ve babasına kendisini ispat etmeye çalışması 2. sezon finalinde Zuko'nun karakterine daha çok uyan bir şeydi. O yüzden alternatif senaryoda olan Zuko'nun saldırıyı engellemesi olayı olmaması ve bunu değiştirmeleri çok doğru bir karar olmuş. Tebrik ediyorum buradan bütün yapımcıları. Peki biraz da göndermelerden bahsedelim. Bu sahnedeki Aang'in çakralarının açılması ve Avatar State'e girişi Hint ve Tibet Budizminde yer alan Kundalini uyanışına bir göndermedir. Ruhani aydınlanma ve fiziksel ölümün bir arada sunulması ise Doğu felsefesindeki ölüm ve yeniden doğuş temasına dayanıyor. Daha demin de söylediğim gibi Star Wars göndermesi var burada. Aang'in yükselmesi Obi-Wan Kenobi'nin ruhsal aydınlanmasına benzetiliyor. Azula'nın saldırısı ise Darth Vader'in Luke'a karşı güç kullanmasını anımsatıyormuş. Yani göndermeler olarak böyle teoriler var. Bir de şöyle bir şey var ki Azula'nın saldırısı Shakespeare'in Julius söyleyemedim. Sezar oyunundan Brutus'un sırtından bıçaklanmasına yapılan bir atıf. Bunu zaten siz de tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü dizilerde, filmlerde, hepsinde sırtından vurma vardır. Dizide Zuko ve Azula'nın arasındaki güç dengesi de Kral Lear'dan kardeş rekabetine benzetiliyor. Başka benim öğrendiğim ilginç bir bilgi de bu sahnede kullanılan renk paleti Kasım 2006'da bir sanat yönetmeni tarafından önerilmiş ve mavi yeşil tonları kasıtlı olarak seçilmiş. Azula'nın gözlerinde parlayan mavi ışık onun çılgınlığının sembolü olarak tasarlanmış. Peki benim açımdan bu sahneyi bu kadar unutulmaz yapan şey neydi? Yine Avatar State'e girişi bir kere dizinin en mistik anlarından biri olarak kaldı. İkinci Azula'nın saldırısı hikayedeki aslında Azula'nın yerini ve ne kadar acımasız ve bu karakterle empati kuramayacağımız bir noktaya sanki getiriliyormuşçasına biraz uzattım. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Azula'nın bu hareketi Azula'nın Zuko'dan en ayıran yeriydi aslında. Yani Azula ile Zuko'yu aynı kefeye koymayın denilen sahne buydu. Çünkü bir önceki sahnede Zuko'nun yer değiştirdiğini, taraf değiştirdiğini görmemiz hepimizde bir ona karşı olan umudun sönmesine sebebiyet verdi. Ama bu sahnedeki Azula'nın hareketi onun bambaşka bir noktada olduğunun göstergesiydi. Sembolizm, ses tasarımı ve animasyon detayları zaten bu sahneyi başlı başına inanılmaz kılan ve unutulmaz kılan unsurlardan birkaçıydı. Bir de size sormak istiyorum. Sizce Azula bu sahnede gerçekten ne hissetti? Ben Azula'nın ne hissettiğini her sahnede çok merak ettim. Çünkü çok aslında nasıl anlatılır bilmiyorum ama duygusal olması gereken bir arkı var bu karakterin. Geçmişinden gelen bir mommy issue olduğu için yani Türkçe bunun bir tanımı aslında çok yok. Anne sorunu olduğu için diyelim. Bu karakterin çoğu sahnede ne hissettiğini çok merak etmişimdir. Özellikle de bu sahnede. Ve 3. sezon Ateş Kitabı'na geçelim. Bu sezonun temaları Aang'in barışçı mı yoksa savaşçı mı olması gerektiğine karar vermesiydi.
Zuko'nun kaderini kendisinin çizmesine karar vermesiydi. Aslında bir karar verme sezonuydu diyebiliriz. Ve tabii ki de Azula'nın psikolojik çöküşünü de gördük. Bu sezonun en öne çıkan bölümlerinden biri 6. bölüm diyebiliriz. Roku ve Sozi'nin geçmişini gördüğümüz bölüm. Benim net 3. sezon top 3'üme girecek olan bölümdü bu bölüm. Ve bu bölüm hakkında ileriki dakikalarda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce birkaç trivia vermek istiyorum. Sozi'nin güneşin gücünü kullanmalıyız fikri gerçek dünyadaki güneş kültü dinlerinden esinlenilmiş. Önemli bölümler arasında final bölümü var. Ama bunun da detaylarını trivialardan bahsettikten sonra devam etmek istiyorum. Yani önce bir karakter analizlerine geçelim. Sonra beğendiğim o final sezonunun asıl detaylı bir şekilde incelemesini yapalım istiyorum bu podcast'te. Azula'nın final sahnesinde gülen ama ağlayan yüz ifadesi psikolojik bozuklukların en iyi tasvirlerinden biri olarak kabul edilmiş. Şimdi birazcık karakterlere bakalım. Aang'den başlayalım. 3 sezonunda konuştuğumuza göre kısaca karakterlerin incelemesine geçiyoruz. Aang, yani son hava bükücümüz, barışın savaşçısı. Aang, Avatar evrenindeki çok net en ilginç karakter benim gözümde. Çünkü tipik bir kahraman değil. Sadece Avatar evreninde değil, kahraman yolculuğu anlatan bütün hikaye arklarında benim en sevdiğim top 3 ana karakterlerden biri Aang'tir. Hatta bir bile olabilir. IMDb'de ben Avatar'a Sona ve Bükücü'ye 10 verdim arkadaşlar. O yüzden benden öyle yorumlar bekleyin. Benim için top 1 yani lardan biri Son Hava Bükücü. Çoğu shonen animesinde veya fantastik yapımında kahraman güçlü olmak için çalışır. Düşmanlarını alt etmek zorundadır. Ancak Aang'de savaşçı olmaktan çok bir barışçıdır. Yani Aang savaşçı olmaya zorlanan ama barışçı olmaya doğmuş bir karakter. Öne çıkan özelliklerinden biri ise Budist ve Taoist öğretilere büyümüş bir karakter. Bu öğretilerle büyümüş bir karakter. Şunu biliyor muydunuz? Avatar olmayı istemeyen ilk avatar Aang'miş. Yani bunu bilmiyordum ama tahmin edilebilir bir şeydir büyük ihtimalle. Kaçışı sorumluluklarını kabullenme süreciyle harmanlanıyor. Savaşın kaçınılmaz olmadığını, zor kararlar almak gerektiğini de gösteriyor aslında karakter bize. Dizideki evrimi ise daha çok şu şekildeydi. Daha demin de özet geçtiğimiz gibi 1. sezon daha çok masum, eğlenceli bir çocuk görüyorduk. 2. sezonda ise toprak bükmeyi öğrenerek direncini geliştiriyor aslında. Aynı zamanda Ba Sing Se'de sistemin yozlaşmışlığını da görüyoruz. Yani dizi, bu animasyon dizisi bize sadece bir kahraman hikayesinden daha çok bir toplum hikayesi anlatıyor. Bir toplumlar nasıl oluşur? Sistem nasıl oluşur? Sistemlerin içerisindeki ahlak, erdem, adalet nasıl oluşur? Nasıl oluşmaz? Diktatörlük nedir? Yani dizinin kendi içerisinde o kadar fazla kulvarı ve o kadar fazla alanı var ki bahsettiği gerçekten bitmek bilmiyor. İkinci sezonda bunları gördük. Daha sert olmaya çalışan bir Aang'i gördük. Çünkü zaten 2. sezonun teması topraktı. 3. sezonun teması savaştı. Avatar devletini kontrol etmeye çalışırken düşmanını öldürmeden nasıl yeneceğini sorguluyor aslında. Yani burada ölüm ve savaş konularını, temalarını kendince bir dengeye oturtturmaya çalışan Avatar'ı görüyoruz, Aang'i görüyoruz. Aang'in tasarımı Budist rahiplerinden ve Shaolin dövüş sanatçılarından esinlenerek yaratılmış. Katara'ya geçelim. Yani Katara aslında ekipteki lider konumundaki karakter. Ana kadın karakter olmanın ötesinde hikayeye yön veren en güçlü figürlerden biri. Suyun ustası ama aynı zamanda grubun en büyük duygusal desteği de ondaydı. Dizinin en iyi savaş sahnelerine bazılarına sahip. Özellikle finalde Azula ile dövüş sahnesi inanılmazdı ve artı olarak kan bükme sahnesinden bahsetmek istiyorum. Yani müthiş bir sahneydi ki o sahneyle ilgili de çok fazla trivia var kan bükme ile ilgili. Eğer bu podcast'i beğenirseniz, bu videoyu beğenirseniz size kan bükme ile de ilgili daha detaylı bilgi verdiğim
bir video yapabilirim. Yorumlarda yazın. Kadın karakterlerin aslında hem duygusal hem de güçlü olabileceğini gösteren klişeleri yıkmış bir figürdü. Çünkü kadın karakterler duygusal oldu mu yumuşak ve kırılgan olur gibi iğrenç bir önyargıyı çok iyi bir şekilde yıktı geçti. Birinci sezonda daha çok bükmeyi öğrenmeye çalışıyor ve gruptaki anne figürü olarak gösteriliyordu. İkinci sezon ustalaşmasını ve savaşçı kimliğini görüyorduk. Ve üçüncü sezonda ise tabii ki kan bükme gibi inanılmaz karanlık bir yeteneği keşfediyordu. Yani bu da aslında hepimizin içerisinde hem siyah hem de beyazın olduğunun en büyük temsiliydi. Yani bunu seçmesi gereken kişi biziz. Doğamız ne istiyorsa o diye bir şey yok aslında. Katara'nın kan bükmeyi öğrendiği bölüm Nickelodeon'un sansüre en çok uğrayan bölümlerinden biri olmuş. Yani buna şaşırmadık tabii ki de çünkü çok karanlık ve çok dark bir bölüm. Gerçekten çok da büyük ihtimalle sorun yaratmıştır. Karakteri gerçek hayattaki yerel kültürlerden esinlenerek yaratmışlar. Şimdi benim minnoşuma geçiyorum. Soka net mizahın kralı, ekipteki en zeki adam olduğunu bile söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü çoğu insan onun için böyle şey falan diyor. Hani çok mizahı kuvvetli olduğu için salak falan filan ama arkadaşlar öyle bir şey yok. Şimdi bunu bir kararlaştıralım. Soka ilk başta aşırı derecede seksist, cinsiyet ayrımcısı, kadınlara kötü bakan ve bence dizide karakter evrimi olarak en iyi dönüşümü gösteren karakterdi ki live action yani Netflix'teki dizide Sokka'ya yaptıkları o politik doğruculuk mu desem, duyar kasma mı desem, hani bu özelliğini aldılar ya ondan, o cinsiyetçi durumunu. Ama aslında Sokka'yı tam olarak konumlandırmamız gereken nokta hikayede en başta o cinsiyetçi kadınlara sadece evde oturması gereken insan gibi bakmasından Suki'ye aşık oluşuna ve Suki'yi önce tanıyıp ona saygı duymasına, ona hürmet etmesine ve ondan dövüş dersi almayı isteyecek hale gelecek kadar kadınlara karşı bir bakış açısının değişimini görüyoruz. Bu değişim benim gözümde animasyondaki en güzel dönüşümlerden biriydi. Bunu yok etmeleri benim kalbimi çok kırdı. Neyse biraz kendi duygularımdan bahsettim. Soka'nın karakter incelemesine geçelim. Bükme yeteneği olmayan tek ana karakterdi ve bu onu asla zayıf yapmıyordu. Aksine ekibin bence en stratejik zekası yüksek insanlarından biriydi. Bükme yeteneği olmasa da inanılmaz bir stratejist. Zaten esprileri desek müthiş. Yani müthişti. Bu arada bunun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Soka şunun bir temsilcisiydi. Savaşçı olmak fiziksel güçle değil zekayla da savaşılabileceğin göstergesiydi yani. Soka ile ilgili bence en büyük sevdiğimiz noktalardan biri de şu. Şöyle bir repliği oluyor. Uçmak ya da büyü yapmak isteyen ben değildim. Yani o Appa'yla uçmayı ve yani bending yani bükme olaylarını büyü olarak tasvir ediyordu. Ve biz burada aslında bu replikte Soka'yı da bu kadar sevmemizin ilk sahneden en büyük sebeplerinden biri Avatar son hava bükücü dünyasında büyüleyici ve doğaüstü yeteneklere sahip karakterlerin arasında tamamen sıradan biri olduğunu vurguluyor bu replik. İlk repliklerinden biriydi. Sokka bükme yeteneği olmayan az sayıdaki ana karakterlerden biri ve bu durum onun bakış açısını seyirciye daha yakın hale getiriyor. Yani aslında bu repliğiyle biz izleyicilerin sesi oluyor da diyebiliriz Sokka. Çünkü diziyi izleyen çoğumuz suyu, ateşe, havayı ya da toprağı bükebilen insanlar yerine Sokka gibi sıradan bir insan olsak ne yapardık diye düşünüyoruz diziyi izlerken. Ki hepimiz hangisini bükmek isteyeceğimizi seçerek izledik bu diziyi bence. Halen daha konuşuluyordur su mu, hava mı, toprak mı, ateş mi diye bence. Onun hayal kırıklıkları
şaşkınlıkları ve zaman zaman sinir bozucu gerçekçiliği bizleri fantastik bir dünyanın içindeki normal bir insanın gözünden olayları izlemeye davet ediyor. Yani bu replik aynı zamanda onun karakter gelişimini de yansıtıyor. Başlangıçta bükücülerin yanında kendini yetersiz hisseden Sokka zamanla zekasını, stratejik düşünme yetisini ve savaşçı becerilerini geliştirerek ekibe büyük bir katkı sağlıyor. Bu yüzden bu replik onun karakterinin temel taşlarından biri olarak kabul edilebilir bence. Ya da mesela şey dediği de bence çok komikti. Yani ilk sezonda uçan bizonum diye Aang Appa'yı tanıtıyordu. İlk sahneden bahsediyorum. İlk karşılaşma sahnelerinden. Sogga'nın da bu da Katara uçan kız kardeşim. Yani aslında burada hepimizin dış sesi oluyor Sokka. Ah bayılıyorum Sokka'ya. Yani ilk sezonda karakter evrimi olarak komedi unsuru gibi gördüğümüz bir sahneydi. Ama savaşçı ruhu da küçük küçük bize savaşçı olmaya çalışan bir genç çocuğu görüyorduk. İkinci sezonda daha ekibin beyni haline gelmeye başlıyor. Daha stratejiler yapmaya başlıyor ve üçüncü sezonda da zaten kılıç ustası oluyor ve grubun en kritik savaşçılarından biri haline geliyordu. Birkaç trivia verelim Sokka hakkında. Sokka'nın sesi dublaj sanatçısı Jack DeSena'nın gerçek hayat mizah anlayışıyla birleştiği için çok doğal olmuş. Yani aslında dublaj sanatçısının da çok bir katkısı var. Ki Türkçe dublaj bence en iyi animasyon dizilerinden birincisi hatta. Dizinin yaratıcıları onu tamamen komedi karakteri olarak yazmak istememişler. Bu yüzden de en iyi savaşçılardan biri haline getirmişler. Ve Zuko'ya geçiyoruz, Karanlık Prensimize. Onurunu arayan Karanlık Prens. Yani bence kötü karakter nasıl yazılır? Ya kötü değil de bir karakter ya müthişti ya. Zuko da müthişti. Ben herkese öveceğim arkadaşlar. Bu podcast Avatar Son Hava Bükücü'yü övme podcastidir. Kimse benden objektiflik beklemesin. Zuko karakteri animasyon tarihindeki en iyi yazılmış karakter gelişimlerinden birine sahip. Onun yolculuğu sadece bir kötü adamdan kahramana dönüşme hikayesi değil. Onun yolu sürekli tökezlediği, yanlış seçimler yaptığı ama sonunda doğruyu bulduğu bir yolculuk. Yani bu dizi gerçekten en sevdiğim şey bu animasyon dizisinde hiçbir karakterin beyaz ya da siyah olmaması. Öncelikle Zuko'nun en önemli özelliklerinden biri kötü bir insan olmaması. Sadece yanlış yetiştirilmiş, yalnız bir çocuk olması. Yani dizinin en başında en büyük motivasyonu babasından onay almak olan bir çocuk aslında. Gerçek onurun dışarıdan gelmediğini ve içsel bir yolculuk olduğunu hem kendisi yaşıyor hem de bize izleyici olarak bunu yaşattırıyordu. İlk Zuko ve Aang'in karşılaşma sahnesinden bahsetmek istiyorum. Aang giriyor ve onları püskürtüyor ve o anda da Zuko onun avatar olduğunu anlıyor. Aslında hani yaşlı bekliyordu ya ona ve meğer çocukmuşsun ve ben bunun için mi çalıştım yıllarca diye onu küçümsüyor ya. Ve sonrasında Aang şunu diyor. Sen de bayağı gençsin. Aslında bu sahne şunu anlatıyor. Zuko büyümeye çalışan bir çocuk. Aang ise çocuk olmayı çok seven bir çocuk. Zuko büyümek istiyor çünkü buna zorlanılıyor. Çünkü öyle bir babası var. Aang ise bunu yani büyümeye karşı ilk adımı attığında zaten kaçıp kurtulmaya çalışan bir çocuktu. Ve bu yüzden de onun için birinin ona çocuk demesi onun için bir yargı, onun için kötü bir şey değil. Hatta karşı tarafa da dönüp sen de bayağı gençsin diyor. Yani çocukluğunun değerini bilen yetişkin bir ruhun göstergesi bu aslında Aang için. Dizideki evrimi ise hep şöyleydi. Birinci sezonda Avatar'ı yakalamaya çalışan öfkeli bir genç olarak görüyorduk. İkinci sezon Ba Sing Se'de bocalıyor. Bir süre sıradan bir hayat yaşamının ne demek olduğunu görüyordu. Üçüncü sezonda ise babasına sırt çevirerek Aang'in tarafına geçmesi ve en büyük dönüşümünü yaşıyor aslında. Ve burada da aslında çok adım adım, step by step Zuko'nun her
kesimde bulunmasını ve doğruya yaklaşmasını görüyoruz. Kendince o arayışını en iyi bir şekilde gösteriyorlar. Diğer bir şey ise karakteri Çin mitolojisindeki pişmanlık ve arınma hikayelerinden esinlenerek yazmışlar. Zuko'dan Topha geçiyoruz. Ay bunu da öveceğim. Bunu da öveceğim. Ya bunu da dediğin zaten Toph abi. Her karakter müthiş. Ama Toph karakteri benim şu anki mesela her dönem kendi açımdan söylüyorum. Her dönemimde kendimi bir karaktere çok yakın hissederim. Ve bu dönemimde de kendimi Toph'a çok yakın hissediyorum. Arkadaşlar ben her sene izlediğim 2 tane dizi film vardır. Bir tanesi Avatar Son Hava Bükülü, bir tanesi de Harry Potter. Benim her sene izlediğim dizi ve filmdir. İkisini de çok seviyorum. Belki bu serinin Harry Potter olanı da gelir. Avatar dünyasının en güçlü bükücüsü olabilir bence ki en güçlü bükücüsü net Toph'tu. Onun hikayesi klasik zayıf karakterlerin güçlenmesi anlatısına tamamen ters. Yani Toph baştan beri güçlü ama toplum onu zayıf zannediyor. Ve kendisi de toplumun ona bu oluşturduğu personayı ilk başta yıkmayarak güçsüzdü. Yani yıkamayarak güçsüzdü diyelim kendi personasında. O yüzden başka bir persona yaratıyordu. Kör ama yeryüzünü insanlardan daha iyi hissedebilen bir karakter izledik. Ve en öne çıkan özelliklerinden biri de tabii ki de ilk metal bükmeyi başaran kişiydi. Bence zaten dizinin 3 tane comic relief'i var. Sokka, Toph ve Iroh. Bunlardan biri de Toph'tu işte. Bayılıyordum Sokka ile olan iletişimine ki Sokka ile genelde romantik bir aks olacağını isteyen fanlar vardı. Ben hiç onlardan biri olmadım açıkçası. Yani onun o hayranlıkla sınırlı kalması bence çok daha gerçekçiydi. Dizideki evrim olarak şunu söyleyebiliriz. Bence normalde dizilerde sonradan gelen karakterler hep bir izleyici onları dışlar. Ama Toph'ta asla bu olmadı. Toph sanki bu dizi için yaratılmış bir karakterdi ki öyleydi ama yani anlatmak istediğim sanki dizinin hep evreninde vardı ama biz onu izlemiyorduk gibi hissettiren bir karakterdi. Bence Toph'un en büyük buradaki dönüşümü şuydu. İnsanlara güvenmeyi öğreniyordu. Yani 2. ve 3. sezonda en çok dönüşüm geçirdiği nokta güven konusuydu. Bir toplum olabilmek, bir grup olabilmek. Bu ne demek? Toph'un böyle bir dönüşümünü izledik. Katara ile olan dostluğunun, iletişiminin nasıl gelişebileceğini öğrendik. Ve bence Katara ile olan ilişkisi o kadar güzel işlendi ki yavaş yavaş birbirleriyle o kadar ters iki kadın karakterin birbirini anlayış hikayesi çok ince ve bence tatlı işlendi. Bununla da ilgili bir video isterseniz gene ek olarak bundan sonra yapabiliriz. Daha detaylı bir biçimde. Şimdi hepimizin nefretlik karakterine, trajik kötü karakterine geliyoruz. Ateşin en tehlikeli ustası Azula'ya geldik. Şimdi Azula'ya bakalım nasılmış. Azula dizinin net olarak en korkutucu karakterlerinden biri ama aynı zamanda da aslında arkadaşlar en trajik karakterlerinden biri. Çünkü sadece kötü olmak için kötü olan bir karakter değil. O babasının mükemmel askeri olmaya zorlanmış, duygularını bastırmış bir karakter. Yani, zaten dizide en öne çıkan özelliklerinden biri hiç başarısız olmuyordu neredeyse. Yani ta ki final sezonuna kadar diyelim. Mavi ateş bükebiliyor olması bu onun zaten normal ateş bükücülerinden daha güçlü olduğunun göstergesiydi. Hiç kırmızı ateş yani normal ateş büktüğünü görmedik karakterin. Ayol o kadar yani. Psikolojik savaş konusunda da uzmandı. Yani insanları manipüle etme, onları sinirlendirme konusunda. Yani ateşe başvurmadan ateşin tam bir kötü temsiliydi. 3. sezonda yavaş yavaş onun da hikaye arkını görmeye başladık. Zuko ile olan, annesiyle olan hikayesini. Zuko'nun annesiyle olan bağlantısını, Azula'nın annesiyle olamayan bağlantısını görüyorduk. Annesinin aslında ona ne kadar o yokmuş gibi davrandığını fark ediyorduk.
Ve bu da final bölümünde o deliren Azula'nın çok güzel bir foreshadowing oldu aslında. Yalnız kalıyor ve yalnız arkadaşları da onu terk ediyor. Zuko'ya destek olmaya başlıyorlar. Ve o güce kavuşmasının verdiği bir tatminiyetsizlik var. Ay bu video uzun olacak arkadaşlar. Ne yapalım? Ben çünkü bu diziye bayağı bir not aldım. Canım dizimle ilgili uzun süredir beklediğim bir video. Şimdi Azula'yı da bitirdiğimize göre. Şimdi Avatar'ın finali zaten animasyon dünyasında efsaneleşmiş bir savaş sahnesiyle taçlanmıştı. Peki hadi bakalım bu sahnenin gizli göndermelerinin yapım aşamasındaki detayları ve ilham kaynakları neler, bunlardan konuşalım. Şimdi bütün zaten Avatar incelemelerinde, videolarında göreceğiniz üzere şöyle bir şey var. Her hikaye arkında eğer sen kötü karakteri göstermezsen daha etkili hale gelir. Bunu bütün inceleme videolarında görmüşsünüzdür zaten. Ozai'nin de bu kadar etkili bir kötü haline gelmesindeki en büyük etken tabii ki buydu. Peki ben bundan bahsetmeyeceğim. Ben daha çok o savaş sahnesinden bahsetmek istiyorum direkt. Orada Engin Ateş Kralı Ozai'ye karşı verdiği mücadele sadece iyi ile kötünün savaşı değildi aslında. Aynı zamanda Engin kişisel inançlarının, savaşçı kimliğini ve avatar olarak kaderini sorguladığı bir içsel savaş görmüştük öncesinde de. Final savaşın en büyük olayı Engin tüm elementleri kusursuz bir şekilde kullanarak gerçek bir avatar state'e girmesiydi. Ama o, hatırlıyorsunuz değil mi? Direkt aklınıza geldi ve videoda da kullanacağım zaten. O her elementin Engin etrafında döndüğü bir çizim var. Yani müthiş bir çizim, müthiş bir kurgu. Harikaydı o görüntü. Müthiş bir görsel şölen. Ozai misyonlardan biri olmuş. Zaten hak ediyor yani final sahnesi arkadaşlar. Dövüş sahnelerinin bir kısmı gerçek dövüş sanatçıları kullanılarak animasyon için modellenmiş. İlham kaynakları olarak da zaten önceden de söylediğimiz gibi bu dizi çok fazla Star Wars'u ilham olarak alıyor. Star Wars'un Luke ve Vader savaşı sahnesi, Darth Vader sahnesi, savaş sahnesi, Bruce Lee'nin dövüş sahneleri ve Avatar'ın önceki büyük savaşlarından Zuko ve Azula gibi sahnelerden de esintiler taşıyor. Peki anlamlar nelerdi bu final sahnesinde? En büyük öğretilerinden biri bence dayanıklılığı, dengeyi, empatiyi ve kişinin kaderiyle cesaretle yüzleşmesinin önemiydi. Mizah, aksiyon, felsefe ve ham duyguları bu kadar sorunsuz bir şekilde harmanlayan bir animasyon dizisi bulmak nadirdir. Ve Avatar bunu başarmış bir animasyon diziydi. Benim için bu diziyi gerçekten izlemediyseniz, varsa nadir insanlardan birisiniz zaten, kesinlikle izleyin. Bu bir gösteri değil, gerçekten bir deneyim diyebilirim. Sizin peki en iyi Avatar bölümünüz hangisiydi? En sevdiğiniz karakter kimdi? Ya da Avatar evreni hakkında daha fazla video isterseniz, çünkü çok fazla Avatar var bildiğiniz üzere. Yoshi'dan tut, belki Koray'ı isterseniz Koray'ı da yapabilirim. Kora efsanesini büyük ihtimalle zaten yapacağım. Efsanesi demek istemiyorum. Yani dizinin adı bu arada. Kora efsanesi. Benim için efsane değildi. Neyse. Devam ediyorum. Kapanış yapalım. Bu evreni daha fazla tanımak isterseniz, bende çok fazla bilgi var. Zaten araştırmaya da bayılıyorum. Size bu videolardan daha fazla yapabilirim. Hepimiz bilgilenelim. Burada konuşalım. Takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.